Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün size bu kadar da olmaz diyeceğiniz yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Ben okuduğumda gerçekten bu kadar da olmaz dedim. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Rivayete göre halifelerin biri döneminde oldukça zengin bir adam bir gün pazardan bir köle satın alıp evine getirir. Kölesine bir köle gibi değil de tam bir efendi gibi davranır. En güzel, en pahalı elbiseleri alır ona. En nefis yiyecekleri ikram eder. Bol bol para verir. Dilediği gibi harcamasını ister. Kısacası adeta öz oğluymuş gibi davranır. Ancak kölenin dikkatinden kaçmayan bir nokta vardır. Ona bu kadar iyi davranan efendisi hep düşünceli bir haldedir. Daima kederlidir. Bir gün efendisi ona yapabileceği en büyük iyiliği de yapar ve kendisini azat edebileceğini söyleyerek iyi bir iş kurup sermaye olarak kullanabilmesi için de yüklüce bir para vereceğini söyler. Kölenin sevincine diyecek yoktur. O gece adam kölesini yanına çağırıp kendisiyle dertleşmek istediğini söyler. Bir araya geldikleri zaman da ona derdini anlatmaya başlar. Bak evladım der. Sana bunca ummadığın iyiliklerde bulundum. Hatta seni azat etmeye ve sermaye olarak kullanabilmen için de yüklüce bir para vermeye niyetlendim. Bütün bunları niçin yaptım biliyor musun diye sorar. Köle hayır der. Adam sana bunca iyilikte bulunmam karşılığında senden bir ricam olacak der. Ve devam eder. Bu ricamı yerine getirecek olursan sana verdiğim her şey helal olsun derim. Ancak ricamı yerine getirmezsen hakkını helal etmem sana. Üstelik isteğimi gerçekleştirmen halinde bugüne kadar verdiklerimden kat kat daha fazlasını vereceğimi de bilmiş ol der. Köle emriniz baş üstüne. Siz benim efendimsiniz. Her emrinizi yerine getirmeye hazırım. Siz beni yeniden hayata kavuşturdunuz. Ne isterseniz yaparım diye cevap verir. Bunun üzerine adam yok öyle olmaz der. Bana söz vermen lazım. İsteğimin ne olduğunu öğrendikten sonra vazgeçmenden korkarım diye devam eder. Bunun üzerine köle o ne isterse yapacağına dair yemin edip söz verir. Adam ondan söz aldıktan sonra şimdi beni iyice dinle der. Ve benim belirleyeceğim bir zaman ve mekanda başımı keseceksin, tamam mı diye ekler. Köle duyduklarına inanamaz. Aman efendim nasıl olur der. Ne yaptıysa efendisini bir türlü vazgeçiremez. Efendisi kararlıdır. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini anlatmaya çalışır. Fakat efendisi kendisine verdiği sözü hatırlatarak köleyi ikna eder. Gece yarısına doğru adam gidip köleyi uyandırır. Eline keskin bir bıçak verip arkasından gelmesini söyleyerek evin damına çıkar. Oradan bitişikteki evin damına atlarlar. Oradan da atlayıp bitişikteki başka bir evin damına geçerler. Adamın komşusunun evidir bu. Oracıkta para dolu bir keseyi kölesine verip bu para senin olsun der. Benim başımı burada keseceksin işte. Daha sonra dilediğin yere gitmekte serbestsin artık. Köle şaşkınlıktan dona kalmıştır. Neden sizi öldürmemi istiyorsunuz diye sorar. Efendisi üzerinde durduğumuz bu dam komşumun evinin damıdır der ve ekler. Ben bu komşumu fena halde kıskanırım. Adamı görmeye bile tahammül edemiyorum. Ölürüm daha iyi. Biz birbirimizin rakibiydik ticarette. Ama adam beni geride bıraktı. Şimdi her hususta benden ileri. Hırsımdan yanıp kül olasım geliyor. Tahammül edemiyorum ben bu adama. Sonunda bu çareyi akıl ettim. Kendimi öldürmek suretiyle onun üzerine bir cinayet yüklemeye karar verdim. Böylece onu hapse atacaklar, ben de rahatlamış olacağım nihayet. Başka türlü rahatlayamam. Bu cinayet muhakkak onun üzerine kalır. Çünkü
birbirimizin rakibiydik. Yarın cesedi bulduklarında filancanın evinde bulduk. Zaten rakiptiler birbirlerine. O halde kesinlikle bu öldürmüştür adamcağızı diyerek onun yakasına yapışacak ve cinayet suçuyla idama götüreceklerdir sonunda. Benim isteğim de bu zaten. Köle duydukları karşısında hayretten dona kalır. Bir insan ancak bu kadar alçalabilir. Senin gibi ahmak ve alçak birinin hakkı da ölümdür zaten diyerek onun isteğini yerine getirir. Başını kesip paraları da alarak oradan uzaklaşır. Çok geçmeden cesedi komşunun damında bulurlar. Adamcağızı yaka paça tutup zindana atarlar. Fakat bir yandan da herkes eğer katil bu adamsa onu ne diye kendi evinin damında öldürsün ki? Bu işte bir iş olmalı demektedirler. Nitekim çok geçmeden olayın iç yüzü anlaşılır. Vicdanı rahatsız olan köle kadıya başvurup gerçekleri anlatır. Yakaladığınız adam suçsuzdur. Onu kendi isteğiyle ben öldürdüm. Bu adamcağıza katil damgası vurabilmek için planladı her şeyi. Kıskançlıktan yanıp tutuşuyordu. Sonunda kendi hayatına kıyacak kadar ileri götürdü işi der. Mesele böylece anlaşılınca katil zanlısı komşu ve köle serbest bırakılır. Olay da tarih sayfalarına geçer bütün ilginçliğiyle. Evet sevgili gönül dostlarım, haset, kıskançlık nasıl bir duyguysa adam kendini bile öldürmeye göze alabiliyor. İnsanlar fıtratlarına konan duyguların ne için verildiğini bilmedikleri zaman böyle garip olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bugün insanın fıtratında olan başka bir huydan, haset ve kıskançlıktan bahsedeceğim. İlk önce haset ne demektir? Bu sorunun cevabıyla başlayalım. Haset, sözlükte çekememek demektir. Dindeki anlamı ise başkasından olan herhangi bir varlığın ondan alınıp kendisine verilmesini istemektir. Bundan daha fenası da kendisine verilmese bile o nimetten onun mahrum olmasını temenni etmektir. Haset dediğimiz şey Türkçesi itibariyle insandaki kıskançlık hissidir. Bunun en düşük seviyede ortaya çıkan ve zararsız şekline gıpta denir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Yalnız iki kişiye haset edilir. Biri Allah'ın mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kişi, diğeri de Allah'ın kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten, yani ilmini infak eden kimsedir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasedi gıpta manasında kullanmıştır. Evet, hasedin gıpta şeklinde olanı zararsızdır. Fakat bunun sınırı ayarlanamadığı takdirde bazen zararlı olan kıskançlık derecesine girebilir. Arada çok ince bir sınır vardır. Mesela bir kimse beğendiği, takdir ettiği ve gıptayla baktığı bir alim hakkında daha sonra niye onda ilim var da bende yok diye bir duyguya kapılırsa bu sınırı aşmış olur. İnsan gıpta ediyorum derken farkına varmadan haset sınırına girmiş olabilir. Bu nedenle gıpta edilecek halde bulunan kimseler diğer insanların gıpta damarlarını tahrik edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. İmam-ı Gazali başta olmak üzere İslam ahlakçılarının çoğu hasedi bir duygu ve temenni olarak kabul etmiş, fiili teşebbüsleri ise hasedin sonucu saymışlardır. Yani zengin komşusuna haset eden adamın temel hedefi kendisinin zengin olması değil, komşusunun fakir olmasıdır. Haset hastalığına tutularak kendi kaybına değil de başkalarının kazancına üzülen bir insan, ticaret bilmezliğin en ileri örneğini sergiler tıpkı hikayemizde olduğu gibi. Göklerde ve yerde ilk isyan, yani Allah'ın emrine karşı gelme haset yüzünden çıkmıştır. İblis ve Adem aleyhisselam arasındaki mücadele bunun ilk örneğidir. Bunun üzerinde çok durmayacağım çünkü daha önce hazırladığım İnsan ve Şeytan adlı videoda bunları detaylıca anlatmıştım.
Öğrenmek isteyenler oraya bakabilirler. Hazreti Adem'in çocuklarından olan Kabil, kardeşi Habil'i çekemeyip öldürmüş ve böylece yeryüzünde ilk cinayet haset yüzünden işlenmiştir. Hazreti Yusuf haset yüzünden kuyuya atılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bu olaylar, kıskançlığın insana neler yaptırdığının en acı örnekleridir. İnsan bu kötü huyun esiri olunca yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, haset tarihten gelen sosyal bir hastalıktır. Peki, hasedin kaynağı nedir? Hasedin kaynağı Allah'ın taksimine razı olmamak ve bu taksimi beğenmemektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yoksa onlar Allah'ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı buyurulmuştur. Allah'ın sayılamayacak kadar nimetleri vardır. Allahu Teala dünya düzeni için insanları birbirine muhtaç olacak şekilde yaratmış, herkese her şeyi aynı seviyede vermemiştir. O halde bize düşen Allah'ın başkalarına verdiği nimetlere haset etmek değil, Allah'ın fazlından istemektir. Allah isteyene ve çalışana vereceğini vaat etmiştir. Bunun için de vereni tanımak ve istemeyi bilmek lazım. Peki haset kimlerde bulunur? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Kıskançlık hemen hemen herkeste bulunur. Fakat derecesi farklıdır. Kişi kendisinden üstün gördüğü kimseye haset eder, onu çekemez. Birbirinden uzak, ayrı yerde yaşayan, ortak nokta bulunmayan kimseler arasında çok fazla hasetli olmaz. Yani herkes kendi mesleğinden olanı kıskanır. Mesela bir fırıncının bir alimi çekememesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Çünkü aralarında rekabet edecek ortak bir nokta yoktur. Yani hasedin asıl nedeni rekabettir diyebiliriz. Halbuki nimetin sahibinin Allah olduğunun ve mal sahibinin malını dilediği gibi vereceğinin farkına varsak ortada rekabet edecek bir şey kalmaz. Peki hasede sebep olan şeyler nelerdir? Biraz da buna bakalım. Birine düşmanlık beslemek, çekememezlik yani kendisiyle aynı konumda olan birinin mevki, ilim veya servet sahibi olduğu takdirde kendisine karşı kibirleneceğinden korkması ve kendisinin buna tahammül edemeyeceği düşüncesiyle haset eder. Bir başka neden amacına ulaşamama korkusudur. Bu da iki kişinin bir amaç için birbirine üstünlük kurma arzusuna dayanır. Bir başka neden ise lider olma arzusudur. Bir kimse herhangi bir ilim dalında parmakla gösterilen tek bir insan olmayı arzu eder. Burada hasedin sebebi tek başına otorite olma sevdasından başka bir şey değildir. Mesela Yahudi alimleri Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu bildikleri halde peygamberlik elden gideceğinden korktukları için Peygamber Efendimiz'e haset ederek inkara kalkıştılar. Bazen de hiçbir sebep olmadan kötü huyu, cimriliği sebebiyle başkasında bir varlık görmek istemez ve onlara haset eder. Peki hasedin zararları nelerdir? Biraz da buna bakalım. İnsanın hem şahsi ve dünyevi hem de uhrevi hayat adına büyük zararları vardır. Fakat her şeyden önce haset Müslümanın dinine zarar verir. Çünkü inanmış olan bir kimse kalbini her türlü kötü duygu ve düşünceden arındırmaya çalışmalı ve haline rıza göstermelidir. Zayıf bir hadiste haset tıpkı ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi ameli ve hasenatı yer bitirir buyurulmaktadır. Yani haset eden biri yaptığı işlerin hayrını da göremez. Ayrıca haset edenin dünyada rahatı yoktur. Haset eden, haset ettiği kimsenin ilerlediğini, toplum içinde itibar gördüğünü gördükçe sadece huzuru kaçmaz, Allah korusun her türlü fenalığı planlayıp yapmaya başlar. Peki haset bu kadar tehlikeli ise ondan nasıl kurtulmalıyız? Aslında hasetten kurtulmak çok kolay bir iş değildir. Çünkü o insan tabiatındaki kötü ahlakın en köklü olanıdır. Kaynaklarda haset hastalığını
ilim ve amelle tedavi edilebileceği belirtilir. İlim sayesinde kişi bu duygunun mahiyeti, sebepleri ve zararları hakkında bilgi edinir. Amelle de haset duygusuna yol açan sebeplerin aksi istikametindeki davranışlara kendini zorlayarak kıskançlık eğilimlerini ortadan kaldırmaya veya hafifletmeye çalışır. Bu noktada insan elini, ağzını, gözünü, dilini ve kulağını kontrol altında tutmalıdır. Ayrıca şu fani dünyada fani şeylere bel bağlayıp gönül vermek, onların bizde olmasını temenni edip başkalarınınkinin de ellerinden gitmesini istemek mümine asla yakışmaz. Birinin nimetler içinde yüzdüğünü gören kimse haset etme yerine Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği şeyler de bir nimettir. Ben başkasının nimetlerini kıskanma ile uğraşırken bana verilen bu nimetlere de şükretmezsem işte o zaman kaybetmiş olurum diye düşünmelidir. Bu konuda söylenecek çok şey var ama ben özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.